Avrupa'da hiçbir ülkeye ait olmayan bir toprak var ve ben hiç kimsenin istemediği bu sahipsiz topraklara gittim. Liberland. 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 Burası Liberland. Haritaya bakarak bu adanın Hırvatistan ve Sırbistan tarafından talep edildiğini düşünebilirsiniz. Ancak bu topraklar kimse tarafından talep edilmiyor ve bunun özel bir nedeni var. Sebebini birazdan detaylıca anlatacağım. Ama öncelikle Liberland'e ulaşmak için Novi Sad'a gittim. Şu anda Sırbistan'a bağlı Vojvodina bölgesindeyiz. Burası özerk bir cumhuriyet ve hemen arkamda Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz yerde küçük bir adacık, hemen karşısı ise Hırvatistan sınırı. Bu Tuna Nehri üzerinde birçok adacık var ve bunlar iki ülke arasında, yani Sırbistan ve Hırvatistan arasında sınır anlaşmazlıklarına neden oluyor. Şu anda o sınır anlaşmazlıklarının tam kalbindeyim. Tuna Nehri'ne 0-1 evde kaldıktan sonra Liberland'e gitmek için planlar yapmaya başladım. Bunun için ev sahibimle konuştuğumda oraya gitmememiz gerektiğini, Liberland diye bir yerin var olmadığını söyledi. Aslına bakarsanız daha önce izlediğim videolarda da özellikle de Hırvat polislerin sıkıntı çıkardığını duymuştum. Hatta yakın zamanda bir YouTuber gözaltına alındı. Bu yüzden ev sahibimizin söylediklerini kulak ardı etmedim. Hatta Dragan bir ara bize, eğer oraya gidecek olur ve yakalanırsanız polis nerede kaldığınızı sorarsa evimi ve adımı söylemeyin dedi. Buna rağmen yolculuğumuza başlamak için hazırlandık. Tuna Nehri üzerinde bulunan ve sınır anlaşmazlıklarına neden olan adacıklardan bir tanesi de Liberland. Hemen arkamda görmüş olduğunuz adacıklar sayesinde Hırvatistan ve Sırbistan sınır anlaşmazlıkları yaşıyor. Fakat tüm çabalarımıza rağmen hem hava koşulları hem de yerel insanların gönüllü olmamasından dolayı Tuna Nehri üzerinden bizi adaya götürecek olan bir kayık bulamadık. Normalde size Liberland'e yakın bir adacığa götürecektim fakat kar yağdı dün gece, o yüzden kayıkları çekemediler. Maalesef gidemeyeceğiz. Pekala. Nasıl oluyor da Avrupa'nın ortasındaki bu küçük toprak parçası ne Hırvatistan ne de Sırbistan tarafından sahiplenilmiyor? Küçük dediğime bakmayın. Yaklaşık 7 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan bu yer, Monaco ve Vatikan gibi mikro devletlerden bile daha büyük. Bu adanın büyüklüğünü Türkiye'de herhangi bir yerle kıyaslayacak olursam, Hasan Can Kaya ile özdeşleşmiş olan Türkiye'nin en küçük ilçesi Güngören kadar olduğunu söyleyebilirim. Kimsenin üzerinde hak iddia etmediği ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından tanınmayan ada, günümüzde Liberland olarak biliniyor ve şu anda dünyadaki herhangi bir egemen ulus tarafından sahiplenilmemiş durumda. Aslına bakarsanız teorik olarak siz de bu topraklar üzerinde talep iddia edebilir ve burada yepyeni bir ülke kurabilirsiniz. Tüm bunların sebepleri tarihe dayanıyor. Bu topraklar çok da uzak olmayan bir geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'na aitti. Fakat bizi ilgilendiren ve içinde cevapları barındıran zamanlar yakın geçmişi kapsıyor. Bu yüzden zamanı 19. yüzyıla geri saralım. O zamanlar bu bölge Habsburgların ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından kontrol ediliyordu. Tuna Nehri'nin bir ucunda Hırvatlar, diğer ucundaysa Sırplar yaşıyordu. İşin ilginç yanı ise o zamanlar bu iki ulus da bağımsız bir ülkeye sahip değildi ve Avusturya Macaristan hükümetinin kontrolü altında yaşıyorlardı. Tuna Nehri iki ulusu birbirinden ayıran doğal bir sınırdı ve Hırvatlar ve Sırplar bu sınıra göre yerleşecekleri alanları belirlemişti. Her şey 1. Dünya Savaşı'na kadar mükemmel ilerliyordu. Savaşın ardından Avusturya Macaristan devleti yıkılsa da bu durum Hırvatlar ve Sırplar arasında herhangi bir sorun oluşturmamıştı. Çünkü hem Hırvatistan hem de Sırbistan Yugoslavya çatısı altında bir arada yaşamayı kabul etmişti. 1990'lı yılların başlarında Yugoslavya'nın dağılmasıyla işler tersine dönmüş ve o güne kadar fazla önemi olmayan Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sınır birdenbire çok önemli hale gelmişti. Osmanlı, Habsburg, Avusturya Macaristan ve Yugoslavya derken yüzyıllar sonra her iki millet de bağımsız bir ülke haline geldi. Dolayısıyla her ikisinin de bağımsız ülke olmasıyla beraber Tuna Nehri'nin stratejik önemi daha fazla öne çıktı. Öte yandan nehir üzerindeki adalar iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarına sebep oldu. Tuna Nehri bu ve bunun gibi birçok adayla dolu. O yüzden de Sırbistan ve Hırvatistan arasında bazı sınır anlaşmazlıkları yaşanıyor. Bu o adalardan sadece birisi. Tuna Nehri arasındaki sular çekildikçe iki ülke arasında ne yazık ki sınır anlaşmazlıkları yaşanıyor. Az önce de söylediğim gibi Tuna Nehri, tıpkı Meriç Nehri'nin Türkiye ve Yunanistan'ın doğal sınırı olarak birbirinden ayırması gibi Hırvatistan ve Sırbistan'ı birbirinden ayırıyor. Fakat burada olaylar hali karışık.
Tuna'nın Sırbistan tarafında bulunan kısmında hem Hırvatlar hem de Sırplar tarafından 11 tane bölgede hak iddia ediliyor. İlginçtir ama Hırvatistan sınırında kalan Siga'da ise her iki ülkede hak iddia etmiyor. Bu nedenle Siga herhangi bir ülke ya da kişi tarafından bağımsız bir toprak olarak ilan edilebilir durumda. Zaten Liberland'de olan şey tam olarak bu. Fakat buna rağmen Siga'yı kendi toprağı olarak gösteren ve bağımsızlığını ilan eden Liberland hiçbir ülke ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Bağımsızlığı hiçbir ülke tarafından kabul edilmeyen ve kimsenin sahip çıkmadığı bu toprak parçası Tuna'nın Hırvat tarafında kalıyor. Dolayısıyla teknik olarak Hırvatistan'a ait diyebiliriz. Bu yüzden Sırbistan, sınırın şu anki gibi Tuna Nehri'nin seyrine göre olması gerektiğini savunuyor. Kaldı ki bu durum Sırbistan'ın diğer toprakları alacağı bir anlaşmayı işaret ediyor. Öte yandan Hırvatistan tarafıysa sınırın nehrin orijinal seyrine göre olması gerektiğini söylüyor. Ki bu da Hırvatistan'ın geriye kalan tüm toprakları talep etmesi anlamına geliyor. Yani kısaca her iki ülkede daha fazla toprak talep ettiği için Siga bölgesini ya da bilinen adıyla Liberland'i kabul etmiyor. Hırvatlar ve Sırplar arasındaki anlaşmazlığa rağmen bu bölgede yerleşim için bazı adımlar atılmaya başlandı. Hatta Sırbistan tarafı yeni devlet Sırbistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulmamıştır şeklinde açıklama bile yaptı. Liberland'in kurucu başkanı Çekyalı bir adam. Vic Jedlicka internetten vatandaşlık vermeye devam ettiği gibi yakın zamanda yeni projesi olan Liberland Oteli de duyurdu. Bu otelin inşasını bitirirse büyük bir adım atmış olacaklar ama bu durum göründüğü kadar kolay değil. Çünkü geçtiğimiz aylarda Hırvat polisleri tarafından adaya baskın yapıldı. Bu baskınla ada üzerindeki evler yıkıldığı gibi ada üzerindeki tüm kişisel eşyalara da el konuldu. Öte yandan bu ülkenin şu ana kadar kaç vatandaşı var buna dair net bir şey söyleyemem. Çünkü ülkenin Türkiye temsilcisiyle buluşmak istediğimde Türkiye temsilciliklerini kapattıklarını fark ettim. Bu yüzden mesajıma herhangi bir geri dönüş olmadı. Ama yine de Liberland üzerinden Avrupa vatandaşı olmak istiyorsanız işler pek de düşündüğünüz gibi değil. Çünkü Liberland vatandaşı olmak için orayı ziyaret etmek, bir katkıda bulunmak, orası hakkında blog yazıları yazmak ya da YouTube videoları çekerek ülkenin bilinirliğini arttırmak amacıyla hizmet etmelisiniz. Böyle yaparak liyakat puanı topluyor ve belli bir puandan sonra pasaporta sahip olabiliyorsunuz. Çektiğim bu video elbette tamamen onlardan bağımsız ve Liberland pasaportu alma gibi bir derdim de yok. Fakat siz pasaport sahibi olmak istiyorsanız ve bu saydıklarımı yapmayacaksanız 5.000 euro bağış yaparak pasaportu satın alabilirsiniz. Peki bu pasaport ne işinize yarayacak? Açıkçası şimdilik hiçbir şeye. Her şeyden önce Liberland resmi bir ülke olmadığı gibi ülkenin herhangi bir altyapısı da yok. Ülkenin var olduğu arazi doğrudan bir sel yatağının üzerinde bulunuyor. Hatta Tuna Nehri'nin Liberland içerisinde kalan batı kısmı uluslararası sular olarak kabul görüyor. Eğer Hollanda'yı tehdit eden su baskınlarına yapılan yatırımlar gibi büyük yatırımlar yapılacak olursa belki de bir gün burası gerçekten tam bağımsız bir mikro devlet haline gelebilir. Ama şimdilerde bahsettiğim tüm bu alan Hırvat ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Burada yaşama fikri şimdilik pek de gerçekçi bir fikir değil. Çünkü tutuklanma riskiniz var ve Tuna Nehri iki ülkenin ortak kontrolünde olduğu için biz bu riski almak istemedik. Bu durum Sırpların pek umrunda olmasa da Hırvat yetkililer 2015'ten bu yana adaya baskınlar yapıyor ve bölgeye girişi sık sık engelliyor. Bölgeye giren birçok muhabir, YouTuber hatta ülkenin kurucusu bile Hırvat polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Tüm bu baskılara rağmen Liberland yerleşime açılacak mı? Bunu elbette zaman gösterecek. Haliyle onlar yatırımlar alarak Monaco ve Vatikan'dan sonra en küçük 3. Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet olmayı hedeflese de şimdilik pek fazla mümkün görünmüyor. Buna rağmen Jedlicka uluslararası arenada şansını yokluyor. Bu yüzden Somali'den bağımsızlığını ilan eden ama hiçbir devlet tarafından tanınmayan Somaliland'i ziyaret etti. Öte yandan Liberland'i tanımanın kendi yararlarına olacağını düşünen birkaç mikroulus bu fikri desteklediğini ifade etti. Mısır ve Sudan arasındaki bir tahvil bölgesi üzerinde hak iddia eden Kuzey Sudan Krallığı ve Sealand Prensliği Liberland'i desteklediğini belirtmişti. Elbette Liberland tarafında olumsuz geri dönüşler de oluyor. Mesela Mısır hükümeti yurt dışında iş arayan vatandaşlarını Liberland ve dolandırıcılık konusunda uyardı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 50.000 abone olmama çok az kaldı. Darısı 100.000'in başına. Daha önce de söylediğim gibi son zamanlarda YouTube videolarımı önermiyor. Bildirimleri açıp yorum ve beğeni yaparsanız yeniden kanalın keşfete düşmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu yurt dışındaki ilk videomdu. Yakında Bosna Hersek videomu da paylaşacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.